Herkese merhaba. Bugün sizlerle hayatımızı biraz daha dolu dolu, biraz daha anlamlı kılmak için zamana meydan okuyan bazı harika tavsiyelere göz atacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. Bu soru var ya, sanırım hepimizin aklında. Daha güzel bir hayatın o büyük sırrı ne? Ama işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Belki de tek bir büyük sır yok. Cevap, her gün attığımız o küçücük bilinçli adımlarda saklı. İşte şimdi o adımların ne olabileceğine dalıyoruz. Her şeyin başıyla yani temelle, bedenimizle başlıyoruz. Neden mi? Çünkü kabul edelim, güzel bir hayatın yolu önce kendi fiziksel sağlığımıza iyi bakmaktan, bu temeli sağlam tutmaktan geçiyor. Bakın ne kadar temel ve basit şeyler aslında, değil mi? Bol su içmek, öğünleri dengelemek ve tabii ki düzenli uyku. Hani o karmaşık diyetler, zorlu programlar falan var ya, aslında çoğu zaman onlara hiç gerek yok. Bu 3 temel alışkanlık enerjimizin ve genel sağlığımızın anahtarı resmen. İşte bu slayttaki felsefeye bayılıyorum. Konuyu o kadar basitleştirmiş ki, hani o kafa karıştıran beslenme kuralları, listeler falan var ya, hepsini unutun. Tek ve net bir ilke var. Doğal olanı seç. Yani ağaçta, toprakta yetişeni ye. Fabrikada üretilene azalt. İşte bu kadar net. Burada da çok güzel bir tavsiye var. Her gün şöyle bir 10 ila 30 dakika arası yürüyüş yapın diyor. Ama asıl bomba detay şu, yürürken gülümseyin. Düşünsenize hem bedeninizi hareket ettiriyorsunuz hem de o küçük tebessümle ruh halinizi anında yukarı çekiyorsunuz. İkisi bir arada, harika bir formül. Bedeni hallettik, şimdi sıra zihinde. Peki bu kadar koşuşturmanın, bu kadar gürültünün içinde o iç huzuru nasıl bulacağız? İşte şimdi bu konuya odaklanıyoruz. Sadece 10 dakika. Kulağa ne kadar az geliyor değil mi? Ama günde sadece 10 dakikayı sessizliğe ve düşünmeye ayırmanın gücünü sakın küçümsemeyin. O zihnimizdeki bitmek bilmeyen gürültüyü susturmak, kendimizle yeniden bir bağ kurmak için inanılmaz etkili bir yöntem. Bu 4 madde aslında hepsi tek bir şeye çıkıyor. Zihinsel enerjinizi korumak. Hayatınızı başkalarıyla kıyaslamak, geçmişe takılıp kalmak, kıskançlık, başkaları ne der diye endişelenmek, düşününce bunların hepsi enerjimizi emen şeyler değil mi? Zihnimizde açılan birer sızıntı gibi. İşte bu sızıntıları kapattığınız anda huzura yer açılıyor. Hayatı ne kadar karmaşık hale getirmeye meyilliyiz değil mi? Sürekli daha fazlasını istiyoruz, daha çok plan yapıyoruz. Ama burada tam tersi söyleniyor, sadeleşin. İhtiyaçlarınızı azaltın, takviminizi biraz boşaltın ve o küçük, basit şeylerdeki güzelliği fark edin. Asıl anahtar bu. Şimdiye kadar kendimize odaklandık, şimdi ise odağı biraz dışarı çevirme zamanı. Yani diğer insanlarla olan ilişkilerimiz. Çünkü kabul edelim, anlamlı bir hayat ancak anlamlı bağlantılarla mümkün oluyor. Bu cümle o kadar doğru ki gerçekten çok güçlü. Kin, nefret gibi duyguları içimizde taşımak en çok bize yük oluyor, bize zarar veriyor. Yani bu slide şunu çok güzel özetliyor. Birine affetmek veya kırgınlıkları bırakmak aslında karşı tarafa değil, kendimize yaptığımız en büyük iyiliklerden biri. Bakın bunlar ne kadar basit ve uygulanabilir adımlar. Ailenizle bağ kurmak, farklı jenerasyonlarla yani 70 yaş üstü ve 6 yaş altı insanlarla vakit geçirmek, ne kadar farklı bakış açıları kazanırız düşünsenize. Her gün birine küçük bir iyilik yapmak ve evet affetmek. Bunlar hem sosyal çevremizi hem de kendi ruhumuzu besleyen günlük vitaminler gibi. En az 3 kişi, sadece 3 kişiye gülümsemek. Ne kadar küçük bir eylem gibi duruyor ama hem sizin hem de o 3 kişinin gününü anında aydınlatma potansiyeli var. Bu kadar basit ama bir o kadar da etkili. Evet, bedeni, zihni ve ilişkileri konuştuk ve şimdi geldik en derin kısma. Hayatımıza nasıl bir anlam katabiliriz? O amaç ve maneviyat bulma meselesine. Bu benzetme hayata bakışımızı kökünden değiştirebilir. Hayat bir okul. Karşımıza çıkan problemlerse birer ceza ya da başarısızlık değil, müfredatın bir parçası. Yani öğrenmemiz gereken dersler. Bu şekilde baktığınızda en zor anlar bile birer öğrenme fırsatına dönüşüyor. İnanılmaz güçlü bir bakış açısı. Bu maddeler de sanki günlük hayatta yolumuzu kaybetmeyelim diye elimize verilmiş birer pusula gibi. Ne olursa olsun her şeyin geçici olduğunu bilmek, doğru olanı yapıp sonuçları kabullenmek, her sabah hayatta olduğumuz için şükretmek ve evet, maneviyatın aslında kendi mutluluğumuz olduğunu anlamak. Bunlar hayata anlam katan temel düşünce yapıları. Ve sona yaklaşırken bu umut dolu mesajı hiç unutmayalım. Geçmişte ne yaşamış olursak olalım, gelecek her zaman yeni başlangıçlara, yeni güzelliklere gebe. En iyisi belki de gerçekten henüz yaşanmadı. Peki, tüm bu konuştuklarımızdan sonra soru şu. Siz
Bugün hangi adımı atacaksınız? Bu kadar tavsiyenin içinden sadece bir tanesini seçin. Sadece birini. Ve bugün, hemen şimdi hayatınızı uygulayın. Belki birini affetmektir bu. Belki 10 dakika sessizce oturmak. Belki de yolda gördüğünüz birine içten bir şekilde gülümsemek. Seçim sizin. Unutmayın, o hayalini kurduğumuz güzel hayat, atılan o ilk küçücük adımla başlıyor.